Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben de Öğretmenler Günü için bir öğretmenimizi hazırlamak üzere bu clutch çantamın yapımını paylaşacağım. Yaparken sizinle birlikte paylaşmak istedim. Çünkü ben de ilk kez bu model bir çanta yapacağım. Yani her zamanki gibi ben yaparken size de çekmiş olacağım. Ben de ilk kez çalışıyorum. O yüzden çalışırken de sizlerle paylaşmak istedim. Bakın çantamızı şu şekilde inceleyelim. Bakın içi şöyle astarlı. Bu şekilde bir aksesuar ekledim. Oldukça şık bir clutch el çantası oldu. Şimdi birazdan yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir şey rica etmek istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ve yorumlarınız, beğenileriniz benim için önemli. Emeğimin karşılığını almak ve daha çok videolar çekmek için açıkçası insan motive oluyor böyle yorumlar görünce, beğeniler alınca. Ricam beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Ve şimdi bu güzel çantanın yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızı örmeye geçmeden önce şöyle bir kısaca anlatmak istedim ki mantığını anlayın. Siz de ona göre istediğiniz ölçüde çantanızı uyarlayın. Şimdi bakın arkadaşlar, bizim şöyle bir parçamız olacak ördüğümüzde. Tamamen mantık bu. Dikdörtgen bir parçamız olacak ama örüm kısmını uzun kısmından doğru yapacağız. Ve örgümüz bittiğinde böyle uzun bir parçamız olacak. Örgümüzü bu şekilde yapıp çantamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle kapatıyoruz. Bakın dikerken bu şekilde dikeceğiz. Ve bir de kapak kısmı olacak. Şu şekilde çantamız. Yani bunu oluşturmak için uzun bir dikdörtgen parça yapacağız arkadaşlar. Bunun için de ben çantamın şu ön kısmının, yani yükseklik kısmının 20 santim olmasını istiyorum arkadaşlar. 20 santim. Şu şekilde şöyle bir ön kapak kısmının 20 santim olmasını istiyorum. Dolayısıyla arka kısmı da 20 santim olacağı için toplam 40 santimim oldu bile. 40 santim. Kapak boyumuz da var biliyorsunuz. Kapak boyumuzda bakın arkadaşlar. İsterseniz yarısına kadar yapabilirsiniz. Yarısından bir tık daha aşağıda olmasını istiyorum ben. Ona göre bir ölçü alacağım. Onu da size paylaşacağım. Şimdi 20 santim ön yükseklik kısmı, 20 santim arka tarafının, yani burası arka tarafının kısmı ve şimdi kapak kısmı payını vereceğim. 40 santimimiz oldu. Kapak kısmında arkadaşlar 20 santimin yarısı 10 santim. Ben yarısından 1 santim daha aşağıda yapmak istiyorum. 11 santim veriyorum kapak kısmına. Toplamda yani 20 ön, 20 arka, 11 de kapak kısmıyla 51 santim oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle 51'i bulalım. Bakın 51 santim, yani ben 51 santim zincir çekerek başlayacağım. Yani benim şöyle dikdörtgenimin uzunluğu 51 santim olacak arkadaşlar. Şimdi 51 santim zincir çekip geliyorum. Zincir çekmeden önce de arkadaşlar ipim çile olarak alıyorum ben. Orta kalınlıkta bir kağıt ip, 3,5 milimde tığ kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 51 santim zincirimizi çekiyoruz. Tabi siz kaç santim olmasını istiyorsanız o kadar da çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sık zincirlerimi çektim. Burada normal işlediğimden bir tık bol olacak şekilde zincirimi çektiğim için 90 adet zincir çektim ben arkadaşlar. Ama dediğim gibi herkesin eğri farklı olduğu için bu sayı değişebilir. Önemli olan santim hesabı veriyorum o yüzden. Şimdi bakın şöyle 51 santim zincirim oldu. Burada şimdi arkadaşlar ilk sırayı sık iğne yapacağız ve örnek yaptığımız zaman toplanacaktır. Yani bu sayı 51 santimden düşer sık iğne yaptığımız için. O yüzden bu zincirimizi 51 santime tamamladıktan sonra şimdi bir fazladan 7-8 tane daha zincir çekeceğiz ki örneğimiz kurulduğu zaman toplama olursa da hani santim boyu kısalacağı için oradan telafi edebilelim. Fazla çekmenize sıkıntı yok. Sonra örneğimizi tekrar ölçtükten sonra kalan zinciri sökebiliriz. Şimdi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet daha zincir çektim 90'ın üstüne, yani 90 artı 8, 98. Şimdi burada örneğimizi kurarken arkadaşlar biliyorsunuz ki örneğimiz su yolu modeli. Su yolu modelini kurarken
İlk önce sık iğne ile başlıyoruz. Yalnız bu sık iğneler normal bu şekilde batarak değil. Bakın bunun düzgün durması için buraya dikkat edin. Şimdi bu örneğimizin düzü arkadaşlar, zincirimizin şu şekilde ters çeviriyoruz. Bakın ters çevirdiğimizde şurada ilmeler oluyor ve ters, bakın çıkıntılar şunlar. Yani şunlar. Şimdi bunlara batarak sık iğne yapacağız. Şimdi şu önde gelen ilk değil, onun yanındakine bakın şöyle arka sırt kısmından o ilmeği alıyoruz. Bakın şöyle. Buradan sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi görüyorsunuz şu arka tarafındaki, bakın şu şekilde şöyle bunları sık iğne olarak yapıyoruz. Bu önemli bir püf noktasıdır. Bunu lütfen dikkat edelim. Çünkü duruşu sağlayan bir konudur. En son yaptığımızda eğer bu şekilde yapmazsak başlangıcına duruş farklılığı olur kenarlarda. Şimdi bakın aynı şekilde ters şuradaki ilmeklerimizi alıp sık iğnelerimizi tamamlayacağız. Ta ki bakın arkadaşlar, şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar ölçeceğiz ve 51 santime geldiği zaman arkadaşlar örneğimizi bitireceğiz. Yani sık iğnemizi şimdi fazladan çekmiştik ya, toplama yapacaktır büyük ihtimal sık iğnede, ama kontrollü ölçerek sık iğnelerimizi tamamlayalım. 51 santime ulaşınca üst modele geçeceğiz arkadaşlar. Sık iğne işlemini gerçekleştirdim. Burada dediğim gibi fazladan 8 adet zincir çekmiştim. Dediğim gibi çünkü toplama yapıyor diye ve gerçekten de o 8 adet zincir kullandım arkadaşlar. Ben şöyle ölçtüm. Bakın 51 santim. Dediğim gibi sık iğne biraz topladığı için o zincirden ekstra çektiğimiz 8 adet zinciri de kullanmış oldum. Şimdi burada su yolu örneğimizin kurulumuna geçiyoruz. Öncelikle arkadaşlar bakın son sık iğnemizi yaptık. Şimdi 2 adet zincir çekiyoruz. Ters dönüyoruz. Bakın şu şekilde ters döndürüyoruz örneğimizi. Tığımızı doluyoruz. İlk sırada gelen bakın şurada şu boşluğa batıyoruz. Tığımızı uzatıyoruz. İpimizle birlikte uzatıyoruz. Tığımızın üstüne tutuyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz ve bir yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Bunu da uzatıyoruz ve bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet ilmek oldu tığımızda ve hepsini tek seferde çekiyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Tekrar bakın en son battığımız şurası sık iğnenin boşluğunu tekrar batıyoruz. İpimizi uzatıp tığımızda bekletiyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bir yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Tekrar ipimizi uzatıyoruz ve bu sefer tığımızın üzerinde bakın 1, 2, 3, 4, 5 adet ilme oluyor ve hepsini tek seferde çekiyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Zaten su yolu modelini çoğunuz biliyorsunuzdur ama hiç yapmayan arkadaşlar için tekrar göstermek istedim. Tığımızı doluyoruz. En son battığımız noktaya batıyoruz. İpimizi uzatarak çıkartıyoruz. Tığımızda bekletiyoruz. Tekrar doluyoruz. Yandaki sık iğnenin içine batıyoruz. Şu şekilde ve 5 adet ilme oluyor tığımızın üzerinde ve tek seferde çekiyoruz. Zincir çekmiyoruz. Sadece tığımızı dolayıp aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayalım. Gelelim arkadaşlar. Sonuncu sık iğnemizin de üzerine işlemimizi yaptık. Burada köşede, hatta şöyle göstereyim bakın. Kafası karışan olmasın. Şimdi şurada tığımı doladım. Sonuncu sık iğnem de burada. Şimdi tekrar aynı battığımız yere batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Ve sonuncu sık iğnemi de bakın şöyle dibine batıyorum. Tekrar uzatarak hepsini tek seferde çekiyorum. Şimdi burada tekrar tığımı doluyorum. Aynı noktaya bu sefer batıyorum ve ikili trabzan olarak yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Köşeler bu şekilde olacak. Şimdi tığımı
hiçbir şekilde zincir çekmeden şöyle örneğimi çeviriyorum ve şurada bakın artık boşluklarımız oluştu. İlk gelen boşluğa şu şekilde batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada sadece bütün boşluklara sık iğne yapacağız. Bakın zaten yerleri belli. Şöyle göstereyim. Şu boşluklara sık iğnelerimizi yerleştireceğiz. Bu sırada da artık işlemimiz bu sadece. Bütün bu belirgin olan boşluklara sık iğnemizi yapacağız. Bütün boşlukları sık iğnemizi yapıp tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, sonuncu sık iğnelerimizi de yapıyoruz. Bakın. Şimdi sonuncu sık iğnemizde geldik. Burada zincir çekerek yukarı çıktığımız için bakın şurada ilmeğimiz ters gibi görünüyor. Sonuncu sık iğnemizi de şu şekilde buradan alıyoruz. Bakın şöyle. Ve sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burada zaten bundan sonra işlemimiz hep aynı şekilde olacak arkadaşlar. Büyütme tamamen boyutları size kalmış olacak. Onu da göstereceğim. Şimdi buradan da tekrar şu su yolu modelini yapmak için 1-2 adet zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ve burada gösterdiğim işlemin aynısı. Tığımızı doluyoruz. Önüne gelen ilk sık iğne boşluğuna batıyoruz. İlmeğimizi tığımızda tutuyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Sonra bir yanındakine batıp ve 5 adet ilmek oluyor tığımızın üstüne. Hepsini tek seferde çekiyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Tekrar en son battığımız yere batıp ilmeğimizi uzatıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Sonra yanına ve hepsini tek seferde çekiyoruz. Tekrar dediğim gibi aynı işlemi sık iğnelerimize yapacağız arkadaşlar. Buradan sonra bütün işlemimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın burada da gene sıranın sonuna geldik. Tığımızı tekrar doluyoruz. Şu köşeyi göstermek için tekrar videoyu açayım dedim. Tığımızı doluyoruz. En son battığımız yere bakın tekrar batıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Şimdi bakın şurada sık iğne ters durmuş gibi duruyor. Şimdi orayı da bakın şu şekilde orayı da tığımızı geçiriyoruz ve bakın şu şekilde batıyoruz ve ilmeğimizi uzatıp tek seferde çekiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz ve ikili trabzan olarak yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Burada da ilmeğimizi biraz uzatıyoruz. Ters çeviriyoruz örneğimizi. İlk gelen bakın boşluğa batıyoruz. Sık iğnelerimizi buradaki görünen boşluklara sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Zaten işlem hep bu şekilde ilerleyecek. Başka yapacağımız bir şey yok. Bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu modeli, bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu modeli halinde devam edecek. Şimdi burada size bu çantanın püf noktasını göstereceğim arkadaşlar. Burada çantamızın biliyorsunuz şablon kullanmıştık başta gösterirken. Şu şekilde, yani bizim yaptığımız kısım çantamızın, bakın şöyle katlayarak gösterirsek bakın şöyle, bu da kapak kısmı gibi düşünün. Şimdi biz çantamızın bu kısmını ayarladık. Yani kapak, ön ve arka kısmı dahil şu şekilde. Şimdi çantamızın en kısmı var. Bunu da işleyerek, arttırarak, işlemimizi tekrarlayarak ulaşacağız. Burada çantamızın bu tarafı enini ne kadar uzun istiyor isek, yani kısa olur, daha uzun olabilir. Burada sıralarımızı tekrarlayarak, arttırarak, örgümüzü yükselterek bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Burada da dediğim gibi işlemimiz tamamen aynı. Bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu modeli. Bunu arttırarak devam edeceğiz. Yani ilerleterek, arttırarak derken bir sıra sık iğne, bir su yolu modeli. Dediğim gibi çantamızın enine istediğimiz uzunluğa gelene kadar örneklerimizi tekrarlayacağız. Ben de şimdi dediğim gibi örneklerimi tekrarlayıp istediğim boya gelene kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arada size çekim yapmayı da
göstermeyi de ihmal etmem. Dediğim gibi işlemimiz bu şekilde. Hiçbir değişiklik yok. Sadece tekrar ediyor. Ben istediğim çantamın eni istediğim boya gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Ördükten sonra tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, örüm işlemini ben bitirdim. Bakın şöyle. Şimdi size yaptığım su yolu modeli sayısını vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sıra su yolu modelini yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle kısaca göstereyim size. Çantamız bu şekilde oluşuyor. Katlıyoruz ve kapak kısmı da bakın şu şekilde olacak. Şimdi burada arkadaşlar bakın. Ben yapmayabilirsiniz ama ben şöyle bir sıra sık iğne dönmeyi düşünüyorum etrafına. Bunu da dediğim gibi tamamen şu an karar verdim. Kenarlarında zaten kenarları sık iğne olduğu için oraya gerek duymuyorum. Burayı birleştireceğim ama ondan önce iç kısmına astarımı yerleştireceğim. Ve ondan sonra kenarlarını birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bu kenar kısımlarını ipimi de kesmedim. Bakın şu şekilde, zaten şurada devam ipim buradaydı. Şimdi bu şekilde köşe kenarına bakın şöyle 3 adet sık iğne koydum köşe yapmak için. Sonra dikkat ederek bakın arkadaşlar, gözünüze de nasıl güzel geliyorsa, kasmayacak ya da çok bol olmayacak şekilde sık iğnelerimi yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde ki kenar kısmı daha düzgün durabilsin diye. Şu şekilde ben böyle yapmak istedim. Siz hiçbir şey yapmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayın. Bakın şu şekilde iki kenarına da sık iğne çevireceğim ve sonra dediğim gibi iç kısmına astar dikeceğim ve sonra birleştirme kısmına geçeceğiz. Ben bu sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın kenarlarını şurada sık iğne geçtim. Üst kısma gelen yerleri ve içine de astarımı diktim arkadaşlar. Şimdi astarımı da diktikten sonra artık bu şekilde katlıyorum. Bakın ve şöyle yükselteyim. Katladıktan sonra bakın da kapak kısmı ayarlıyorum ve yanlarına sık iğne yardımıyla birleştireceğim. Siz tabii ki iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Ben şöyle bir mandal yardımıyla şöyle önce tutturuyorum kenarlarına. Ve tutturduktan sonra dediğim gibi burada sık iğne, tamamen sık iğne yaparak kenarlarını birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde bu kenar yerlerini sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şimdi şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın. Şöyle kapağımızı tekrar bakıyorum, ortalıyorum. Hizalıyorum. Şöyle hizalayalım. Dediğim gibi bu önemli. Hizaladıktan sonra evet, tamam. Şimdi hizaladıktan sonra bunu sık iğne yardımıyla şu şekilde bakın buradan tutturduk. Mandalımızı biraz da aşağı çekelim. Şimdi bunu sonra gizleyebiliriz de. Şimdi şu şekilde buradan bakın şöyle tutturup tığımızla bakın şöyle karşılıklı gelecek şekilde, yani düzgünce gözünüze nasıl düzgün geliyorsa o şekilde sık iğne yaparak karşı taraftan da bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Bu ipi de şöyle içeri doğru gizliyorum. Bakın. Her biri karşı tarafa denk gelecek şekilde düzgünce, yani burası tamamen sizin ayarlamanızda bağlı. Şu sık iğnelerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Bu kısmı da sık iğne ile birleştirip çantamız tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bir tek işte çıt çıtı süslemesi falan kalacak. Bu da tamamen size kalmış. Şimdi ben buraları birleştirdikten sonra çantamın bitmiş halini sizinle paylaşacağım.
Evet arkadaşlar, çantamın kenar sık iğnelerini bitirdim. Bakın bu şekilde iki tarafından da birleştirdim arkadaşlar. Ve önüne de bir deri aksesuar ekledim ben. Yaparken şu kenar iç tarafın ölçülerini vermişim ama kapakla kapandığı zaman ölçü biraz daha büyüyor arkadaşlar. Çünkü kapak kısmını istediğiniz ölçü. Hani burada bir boşluk oluştuğu için. Şimdi size bitmiş halinin ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde bakın 31 santim genişliğinde, şöyle de 23 santimde yüksekliği oldu arkadaşlar. Bu çanta için yaklaşık 450-500 gram civarı ip kullandım ama dediğim gibi ipin kalınlığına göre bu değişir ama fazladan bulundurmak her zaman iyidir. 500 gram civarı elinizde ip bulundurun çünkü bu örnek biraz ip harcıyor arkadaşlar. Şu şekilde bakın, içinde göstermiştim, tekrar göstereyim. Bu şekilde astar çalıştım. Oldukça geniş bir iç yapıya sahip arkadaşlar. Güzellikle güzel günlerde kullanılsın inşallah. Ben de bunu bir öğretmenimiz için hazırladım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar.